Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir ahlaksızlığı ele alacağız. Evet, bu kadar ağır bir konu. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'de ahlaksızlık esnafa bulaşmaya başladı. Esnaftan esnafa geçiyor. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Dürüst bir şekilde işini yapanları anlatmıyorum. İstanbul'da, Bostancı'da arkadaşlarıyla beraber bir kafeye, bir bara giden bir vatandaşımıza, Almanya'da yaşayan hanımefendiye yakmış oldukları 11 mum için iddialara göre 3000 TL hesap çıkardılar. Yeme içme yok bunun içerisinde. Sadece mum yakmışlar. Şimdi bu iddiaları hemen ekranlarınıza getiriyorum. Arkadaşlar 3000 TL 11 tane mum için istemişler. Bakın. Tamam gel. Bu insan. Elinde zaten piş var. Burası. Elinde zaten piş var. Bostancı Meydan. Görüyorsunuz. Bu fişimiz 3000 TL 11 tane mum için. Ve istemediğimiz halde. Evet. Mağdur vatandaş istemediği halde bu mekanın çalışanları tarafından mumlar yakıldığını, 11 tane mum için 100 lira yapmaz 3000 TL hesap çıkartıldığını iddia ediyor. Arkadaşlar bu nedir? Bu durum sadece bu mekanda değil, Türkiye'nin hemen hemen her noktasında var. Bu bir hastalık, ahlaksızlık hastalığı. Özellikle turizm noktalarında bu yıl eğer siz Türkiye'ye gittiyseniz gördünüz, yurt dışında yaşayanlara söylüyorum. Turizm yaptığını iddia edenler dolandırıcı olmuşlar. Turizmci olduğunu iddia edenler Türkiye'nin sahillerini işgal etmişler. Denetleyen yok. Siz ne yapıyorsunuz diyen yok. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Düzgün turizmcilere, esnafa hiçbir şey söylemiyorum. Değerli izleyicilerimiz, vatandaş soyuluyor. Vatandaş resmen göz göre göre vatandaşın cüzdanındaki para bu eşkıyalar tarafından alınıyor. Denetim yine yok. 1 lira olan bir şeye 10 lira istiyorlar. Turizm noktalarında sahiller, plajlar işgal altında. Evet, siz ailenizle ya da tek başınıza gidip bir sahile, denize gireceğim, burada biraz dinleneceğim derseniz sizden giriş parası istiyorlar. Şezlong parası istiyorlar. Şemsiye parası istiyorlar. Bitti mi? Hayır. Diyor ki burada en az şu kadarlıkta yemek yiyeceksin diyor. Tamam. 100 lira olan, 200 lira olan bir hamburgere 1000 lira yazıyorlar. Bu mudur turizm? Bu mudur insanları misafir olarak görmek, esnaflık bu mudur? Bana göre bu tamamıyla büyük bir dolandırıcılık olayıdır. Dolandırıcılar Türkiye'nin sahillerini işgal etmiş. Bak Yunan işgal etmemiş. Türkiye'nin kendi dolandırıcıları, esnaf olduğunu söyleyen, turizmci olduğunu söyleyenler Türkiye'nin halkını, yurt dışından gelen turistleri soyuyorlar, soğana çeviriyorlar. Turist 2 sefer kazık yemez bak. 1 sefer kazık yer, ikinciye çünkü gitmez. Özellikle Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin tüm turizm noktalarındaki tablo bu. Denetim yok. Sorgulayan yok. Antalya Side'de 3 top dondurma için 8 euro, 9 euro, 10 euro para istiyorlar. 3 top dondurma. Bak euro istiyorlar diyorum. Bak TL değil. Ey utanmazlar. Ey Allah'tan korkmazlar. Bu mudur turizm? Binlerce şikayet var. Bak bu konuyla ilgili olarak bizim yapmış olduğumuz videoların altına yazılanlar.
Sonra da bu turizmci olduğunu iddia eden sahtekarlar, dolandırıcılar, ahlaksızlar ne diyorlar biliyor musunuz? Ben Yunanistan'daki fiyatları yapmıştım, hatırlarsınız beni takip edenler. Dedim ki ya bizim Türkler neden akın akın Yunanistan'a gidiyor diye ben de atladım, Yunanistan'a gittim. Fiyatları görünce Yunanistan'a gidenler haklı dedim kardeşim. Sonra bu turizmciler beni tehdit ettiler. Bu adam Türkiye düşmanlığı yapıyor dediler. Ey ahlaksızlar! Ey turizmci olduğunuzu iddia eden çürük elmalar! Asıl vatan hainleri sizsiniz. Gelen turisti kazıklıyorsun, soyuyorsun, soğana çeviriyorsun, sen vatansever oluyorsun. Ben yüz binlerce Türk'ün akın akın gitmiş olduğu Yunanistan'a gittim, fiyatlar nedir diye baktım, inceledim. Videolarını yaptım, vatan haini ben oldum. Kim vatan haini? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yunanistan'la anlaşma yaptı. Ne anlaşması yaptı? Yunanistan'ın 8 tane adasına kapıda vize uygulamasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları rahat rahat gitsin diye devletimiz anlaşma yaptı. Niye anlaşma yaptınız desene. Niye anlaşma yaptı devlet biliyor musunuz? Sizin daha fazla insanları dolandırmamanız için, bu Bodrum başta olmak üzere turizmciler, tehditler, onlar bunlar. Bak, demirden korkan trene binmez. Sizin bu iyi günleriniz. Çünkü önümüzdeki yıl daha az turist gidecek, çünkü kazıklanmayacak. Yabancı yayın yapan, yabancı dillerde yayın yapan bir sürü YouTuber Türkiye'deki bu dolandırıcılıkları yayın yapıyorlar, insanlara izlettiriyorlar. İstanbul'a gidiyorlar, taksiciler dolandırıcı, otelci dolandırıcı, dolandırıcı olmayan yok. Sonra da diyorlar ki Fatih Polat Yunanistan'a gitmiş, işte video yapmış. Bak şimdi, ekranlarınıza bir video getireceğim. Fiyatları görün diye. Yunanistan'ın başkenti Atina'da. Bak fiyatları bir izleyin. Türkler Yunan mutfağını seviyor mu? Seviyorlar. Zaten dükkanımıza da epey Türk arkadaşlar geliyor. İstanbul'dan olsun, bütün Türkiye'den geliyorlar. Masamızda Yunan salatası var. Karides salçalı, rokayla peynirli roka, cacıkmış, hamsi, ıhtapot, pancar var. Bu gördüğünüz salata biz turşu deriz ama Yunanistan'da İstanbul salatası. Evet. Gelelim fiyatlara. Buraya bir kişi geldiği zaman ya da 2 kişi geldiği zaman ne kadar para ödemek zorunda? Burada adam başı 20 euro, ne kadar istersen yemek içebilirsin ve sınırsız. İçki de içinde. Ha, içki de içinde. Evet. Rakıymış, çipuroymuş, uzoymuş, şarapmış. 20 euro. Yani değerli izleyicilerimiz, bugünün kuruyla 700 TL yapıyor. Şimdi biraz da balıklar gelince göreceksiniz. Bakın 20 euroya sınırsız bir şekilde balık yiyebiliyorsunuz. Şu salatalardan istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz. Alkol alanlara da isteyenler de alkol alabiliyor. Bizde neden bu kadar pahalı? Türkler için uygun, evet, ve bütün geneller, Türkler, herkes şikayetçi. Hepsi fiyatlardan. Türkiye'deki fiyatlardan, evet. İzlediniz. Ben Yunanistan'ın elçisi miyim? Bana ne Yunanistan'dan kardeşim? Ben bir gazeteciyim. Yüz binlerce Türk buraya gidiyorsa neden gidiyor diye gittim, gördüm ve bunun videolarını yaptım. Ben işimi yapıyorum. Türkiye'de de aynı şeyi yapın. Size söz veriyorum. Çürük elmalar. Sizin de videolarınızı yapacağım. Bak, bu videosunu yapmış olduğum kişinin restoranına benim yapmış olduğum videodan sonra binlerce izleyicimiz gitti. Aradılar beni. Dediler ki teşekkür ederiz Fatih Bey. Ben onlar için bir şey yapmadım aslında. Sadece fiyatları yaptım. Yani onlarla bir ne reklam ne de başka bir şey, böyle bir şey yok. Kesinlikle olamazdı. Yok böyle bir şey. Evet, yüz binlerce Türk akın akın gidiyor. Şimdi bazıları da bu videoya takıldılar. İşte ben adaya gittim, işte Mikonos'a gittim, oraya gittim, buraya gittim. Kardeşim, adalar Türkiye'den ucuz ama Atina'dan pahalı.
Ya bir örnek vereyim bakın. Meis Adası var. Bizim Antalya ilimizin Kaş ilçesinin tam karşısında. Burnumuzun dibinde. Bu adayı da niye verdiysek bu Yunanlıları anlamıyorum. İnönü döneminde önce İtalyanlara veriyoruz. İtalyanlar da Yunanlılara veriyor bu adayı. Burnumuzun dibi. Ben ilk Kaş'a gittiğimde dedim ki ya burası herhalde bizim adamız falan. Yok dediler, burası Yunanistan. Şimdi Meis Adası Yunanistan'ın ana karasına en uzak adası. En uzak ada. Meis'teki esnaflar, yaşayanlar alışverişe Türkiye'ye, Kaş'a geliyorlar. Tüm pazar ihtiyaçlarını, ev ihtiyaçlarını Türkiye'de karşılıyorlar. Çünkü Türkiye burnunun dibi. Arkadaşlar, Meis'e gitmiştim birkaç sene önce. Kaş'ta örneğin bir oturuyorsun, 2 kişi 1000 lira veriyorsun. Yok 1000 lira da hadi diyelim 1000 lira. Aynı deniz, aynı yer. Meis'e gittik 250 lira verdik. Rakamlar örnektir sadece arkadaşlar. Çok uzun zaman olduğu için tam hatırlamıyorum rakamları. Yani 1/4 daha ucuz. Bu adamlar geliyor Türkiye tarafından balığı alıyor. Yemeği, salatayı, onu bunu her şeyi bizim tarafımızdan alıyor. Türkler gidiyor oraya daha ucuza yemek yiyor. Niye Kaş daha pahalı? Neden pahalı mesela? Bu durum bak Ege Denizi'nin tamamında var. Ya aynı deniz. Komşuyuz biz bunlarla. Aynı deniz. Aynı ürünler. Ama Türkiye daha pahalı. Tamam. Kiralar yüksek. Bak saygı duyuyorum. Ona bir şey söylemiyorum. İşte işçi giderleri falan. Saygı duyuyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bu kadar da olmaz kardeşim ya. Ahlak sorunu var. Bak bunun adı ticaret değil. Türkiye'nin temel sorunu şu anda ahlak sorunu. Kim kimi tutarsa tuttuğu yerde kazıklıyor. Bak. Böyle bir durum var. Şimdi değerli izleyicilerim sizden bir ricam var. Bu konularla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? İkinci ricam. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basın ve ücretsiz bir şekilde lütfen kanalımıza abone olun. Ve ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız yine bu videonun altında bir zil işareti var. Ona da bastığınızda yine ücretsiz bir şekilde yeni videoları ilk izleyen, ilk haberdar olan siz olacaksınız. Efendim görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Türkiye'de maalesef durumlar böyle. İnşallah değişir diyoruz. Umudum var mı diyorsan pek de yok. Allah'a emanet olun.